Hiç düşündünüz mü? Bir insan neden 40 yıl boyunca her gün hiç bıkmadan dayak yemeyi kabul eder? Hem de milyonların gözü önünde. Neden bir adam sokakta yürürken tanımadığı insanlar tarafından taşlanmayı, yuhalanmayı göze alıp her sabah o kötü adam maskesini yüzüne takar? Peki hiç lisan bilmeden Charles Bronson gibi dünya devlerini kendine nasıl hayran bırakır? Bugün o bıyıklı sert bakışlı ama aslında o dev cüssesinin altında kocaman bir çocuk kalbi taşıyan adamdan bahsedelim biraz. Kudret Karadağ. Hani şu Kemal Sunal'ın karşısında kasap ayrı olup dikilen, Cüneyt Arkın'ın havada attığı tekmelerin değişmez hedefi olan o dev adam. Hayrola Hayri Efendi? Başlarım hayrolana. Söyle Şaban olacak o ite, bir daha Zeynep'in yanında görmeyeyim, beynini oyarım valimallah. Her şey aslında o zifiri karanlık İstanbul gecelerinde başladı. 1928 yılıydı. Gerçi bazı kaynaklar 1934 diyor ama o çocukluğunu Birinci Dünya Savaşı'nın o ağır gölgesinde ekmeğin karneyle dağıtıldığı, sokak lambalarının her gece karartıldığı o çaresiz yıllarda geçirdi. Düşünsenize, çocuksunuz ve oyun oynamanız gerekiyor. Fakat daha o yaşta bir şeylerin ters gittiğini anlayacak kadar erken olgunlaşmak zorundasınız. O günlerin karanlığı belki de onu ileride bürüneceği o sert, karanlık rollerin ilk tohumlarını atmıştı ruhuna. Askerlik bitti, 1956 yılı. Beyoğlu'nun o meşhur dumanlı havası, Çiçek Pasajı'nın gürültüsü. Arkadaşlarıyla tezkere kutluyor. Kader tam o masada bir kadeh içkinin yanında bekliyordu onu. Zeki Çan, o dönemin dev yapımcısı, masasına dikiliverdi. Şöyle bir baktı Kudret'e, yapılı vücut, keskin bakışlar. "Filmlerde oynar mısın?" dedi. Kudret duraksadı. Zihninde o yaşayamadığı çocukluğu, o karneyle alınan ekmekler geçti belki de. "Oynarım." dedi. Ve o gün 40 yıl sürecek o tozlu, gürültülü ama bir o kadar da vefalı macera başladı. İlk başlarda herkes onu Ahmet Tarık Tekçe'ye benzetiyordu. Hatta Tekçe'nin dublörlüğünü yapmaya başladı. Ahmet abi biraz rahatına düşkündü, kiloluydu, o kavgalı, gürültülü avantür sahnelerini Kudret'e havale ederdi. Kudret ise halinden memnundu, kamerayla yatıp kamerayla kalkıyordu. Ama bir gün Ahmet Tarık Tekçe geldi ve o tarihi cümleyi kurdu. "Kudret, artık yeter. Sen de bir oyuncusun. Bundan sonra sana dublörlük yakışmaz." İşte o an Yeşilçam'ın o karanlık dehlizlerinde kendi tahtını kurmaya başladı. İyisidir beyim, armudun iyisidir. Aymut, cici Aymut. Aymut. Dur ya, ver şu armutları. Önce tartalım, sonra ziplenirsin, çekil. Düşünsenize, dünyada film çekmediği millet kalmamış. Amerikalı, İtalyan, Japon, Rus, İranlı, Charles Bronson'un Paralı Askerler filminde bile o vardı. Amerikalı ekip şaşırıp kalmış. Bu kadar tecrübeli adamların Türkiye'de ne işi var diye sormuşlar. Lisan bilmiyorlardı belki ama sinemanın o evrensel dilini, o aksiyon dendiğinde akan suları durduran ruhu ciğerlerine kadar çekmişlerdi. Adam kamerayı koyduğu an bizim çocuklar ne yapacağını gözünden anlardı. Tabii Yeşilçam demek sadece alkış demek değildi. Bir defasında Kudret Usta, "Taşlandık, yuvalandık, kovalandık." demişti. Halk o kadar inanırdı ki onun kötülüğüne, gerçek hayatta ondan nefret ederlerdi. Ama o bunu bir görev gibi görürdü. Kumarhaneleri gezer, kabadayıları gözlemlerdi. "Topluma zararlı bu insanların sonunun ne olacağını halka göstermek için en iyi şekilde oynamalıyım." derdi. Yani o aslında bizler o hatalara düşmeyelim diye kendini feda eden bir kötüydü. Yılmaz Güney'le onlarca filmde yan yana geldi ama fikirleri hiçbir zaman uyuşmadı. "Zihniyetini asla sevmedim" diyecek kadar dürüsttü. Ama hemen eklerdi. "Sanatına hürmetim sonsuz, o bir numaraydı." Yiğidi öldürüp hakkını yemeyen o eski toprak delikanlılığı da işte buydu. Sette kavga etseler motor dendiğinde her şey biterdi. Cüneyt Arkın'dan yediği o meşhur dayaklar, tam 30 yıl. Herkes kendi çizgisinin oyuncusudur derdi. O Bizans askeri olurdu, o kötü fedai olurdu ama o sahneyi o kadar gerçek kılardı ki Cüneyt Arkın'ın kahramanlığı onun sayesinde devleşirdi. Sonra Kemal Sunal dönemi geldi. 100 numaralı adamdaki o kasap Hayri'yi kim unutabilir? Ya da Kılıbık filminde Kemal Sunal'a "Aramıza hoş geldin abi" diyen o koğuş ağasını.
Sert görüntüsünün altındaki o komik, o samimi adamı her seferinde bize hissettirdi. Aramıza hoş geldin abi. Müsaade et öpeyim abi. Dur yapma. Öpeyim abi. Yeşilçam onun için bir sektör değil, bir ocaktı. Okullar sadece diploma verir, halka mal olacak kişileri bu ocaklar çıkarır, derdi. Türkan Şoray'ı Karagümrük'ten Erol Taş'ı, can kurtarandan çekip çıkaran o ruhun bir parçası olmaktan hep gurur duydu. Yerlerinin asla dolmayacağını bilmenin o ince hüznünü de hep taşıdı. Parayı hiçbir zaman ön plana koymadı. Hatta bir keresinde "Cebimizi dolduramadık ama sevgi kazandık" demişti. Son yıllarında hep içinde ukde kalan tiyatroya sığındı. Geç de olsa o sahnenin tozunu yuttu. Ama takvimler 2004'ü gösterdiğinde o dev cüsseli adam sessizce veda etti. Birçok Yeşilçam emekçisi gibi sessizce, habersizce. Şimdi ne zaman eski bir Türk filminde denk gelseniz ve o bıyıklı adamı jönden dayak yerken görseniz, durun ve bir an düşünün. O yediği her tokat aslında bizim çocukluğumuza, bizim o samimi geçmişimize atılmış birer sevda imzasıydı. Kudret Karadağ yüzü asla unutulmayacak o koca yürekli kötü adam olarak kalacak hafızalarımızda. Selam olsun Yeşilçam'ın o isimsiz kahramanlarına. Kudret Karadağ'la ilgili bildiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlardan paylaşın. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.